Merhabalar arkadaşlar. İlk kanalım hacklendiği için ikinci bir kanal açtım. İlk kanalımı almak için çok fazla uğraştım ama hala bekliyorum. Artık çok fazla beklemek istemedim. Çok fazla Instagram'dan mesaj alıyorum. Neden yeni bir kanal açmıyorsun? Kanalına ne oldu? Kanalımı hacklediler. Çok üzüldüm çünkü kanalım çok hızlı bir şekilde ilerliyordu. Beni üzdü ama yapacak bir şey yok. İkinci bir kanal açtım. Buradan devam edeceğim. Beni desteklerseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olabilirsiniz. Hızlı bir şekilde eğer paylaşabilirsem eski videoları da paylaşacağım. Paylaşamazsam da bir sürü yeni video hazırladım. Onları sizle paylaşacağım. Şimdi ben ikinci bir kanal açtım. Dedim ki takipçilerim beni İranlı sanıyor. Ben İranlı değilim. İlk bir kendimi anlatayım. Ben kimim bunları söyleyeyim. Sonra diğer videolarımı paylaşırım. Ben Berna, Samsunluyum. Benim eşim İranlı. İran'la ilişkim sadece eşimden kaynaklı. Annem, babam hiç kimse İranlı değil. Beni çok fazla İranlıya benzetiyorsunuz ya da çok iyi Farsça konuştuğum için İranlı sanıyorsunuz ama yok, yani ben halis mulis Samsunluyum. Eşim İranlı, 6 yıllık evliyim. Şu an İran'da, İsfahan'da yaşıyorum. İran'ın en güzel şehrinde diyebilirim. Belki en güzel şehrinde yaşadığım için İran'da yaşayabildim diyebilirim. Tabii İran'ı biraz daha farklı tanıyorsunuz ama ben size videolarımda anlatmaya çalışıyorum. İran öyle bildiğiniz gibi bir ülke değil. Şimdi benim adım Berna. Şimdi kanalımın adına Borna yazıyor. Neden acaba? Onu da anlatayım. Benim adım aslında Farsça. Türkçe'de Berna olarak telaffuz ediyorlar ama Farsça'da aslında Borna olarak telaffuz ediliyor. Yani şu an beni İran'da Borna olarak tanıyorlar. Mesela örnek vermem gerekirse biz Mevlana diyoruz. İran'da Mevlana diyorlar. Çok fazla isim var aynı olan ama telaffuzları farklı. Öyle, kusura bakmayın, ben normalde de çok su içiyorum. O yüzden yanıma su aldım içmek için. Fazla su içmeye alışkın olduğum için yani yanımda devamlı su bulundurmam lazım. Kendimi tanıttım. 6 yıllık İran'da yaşıyorum dedim. Şu an İran'ı tanıtıyorum. Aslında amacım sadece İran'ı gezmek değil, dünya turu yapmak. Bu benim yıllardır hayalimdi. Bunu yapmaya çalışıyorum. İran'dan başlasam iyi olur dedim. Çünkü İran'ı en iyi anlatabilecek kişi ben olduğumu düşünüyorum. Çünkü İran'da çok aktif birisiyim. İranlılarla iç içe olduğum için, İran'da birçok faaliyet gösterdiğim için İran'ı aslında derinden tanıyorum diyebilirim. Şöyle, şimdi ben Farsçayı nereden öğrendim? Ben Fars dili ve edebiyatı okudum ama bitirmedim. Yani ikinci yılı bitirmeden eşimle tanıştım ve evlendim. Aslında grameri çok iyi biliyordum. İran'a gelince de pratik yaptığım için de Farsçam bayağı bir oturdu diyebilirim. Şu an çok iyi konuşuyorum. Farsçamda aksanım var. Aksanımı düzeltebilirim ama düzeltmiyorum. Bilerek düzeltmiyorum. Çünkü yabancı olduğumu anlamalarını istiyorum. Yani seviyorum İran'da yabancı olduğumu anlamalarını. Öyle, yani bir İranlı gibi İran'da davranmak istemiyorum. O yüzden aksanımı düzeltmiyorum ama düzeltebilirim. Sadece benim için önemli olan çok akıcı konuşmak. Öyle, benim için yeterli bu. Öyle kendimi şimdi tanıtıyorum. Biraz da İran'daki yaptığım faaliyetlerden bahsedeyim. Ben İran'da sunuculuk yaptım. İran'da şu an kısmen tanınan birisiyim diyebilirim. Ben ilk olarak bir tane yemek programında sunuculuk yaptım. Tabii bu programın prosedürü biraz daha farklıydı. Yani sunucular yabancıydı. Bütün İran'ın şehirlerine gidiyorduk. Orada işte kayınvalide, gelin, kız kardeşler, elti, görümce vesaire, bunlar yemek yarışması yapıyorlar. Biz de yardım edip destekliyoruz. Akrabalar geliyor, numara veriyor. Bizdeki Yemekteyiz programı gibi bir programdı aslında. Biraz size o programdan kısımlar yayınlayayım şimdi. Bu programın asıl amacı aslında aileleri bir araya toplamak. Büyük anne, büyük baba bir araya gelsin, bütün akrabalar bir araya gelsin. Bir de insanları güldürme amaçlı bir programda. Çok fazlasıyla şaka yapıyorduk bu programda. İran'da en fazla izlenen kanallardan bir tanesinde yayınlandı. Şebeke Ufuk çok fazla izleniyor. Ben inanmıyordum ama yani emin oldum buna. Çünkü
Yani beni bu programdan çok fazla tanıyorlar. Gittiğim bütün şehirlerde mutlaka yolda beni tanıyanlar oluyor. Oradan anlamış oldum diyelim. Benim bu programım yayınlandıktan sonra hala da yayınlanıyor. Beni başka bir kanala davet ettiler. Beni aradılar. İşte bizim bir programımız var. Lütfen o programda sunucu ol. Ramazan ayına özel. Yani 30 gün. Tabii ben yani bir çocuk programıdır. Yoksa ben yabancıyım. Niye beni normal bir programa davet etsinler ki sunucu olmam için? Yani diğer programda rahattım. İstediğim gibi istediğim şeyi söyleyebiliyordum ama yani gittiğim o program biraz farklıydı. Gerçekten farklıydı ama. Beni aradılar. Gittim Tahran'a. Tahran'a gittiğimde işte yarın çekimler var. Başlayacağız dediler. Programın ne program olduğunu söylediklerinde ben şok geçirdim. Program İran'dan başka bir ülkeye muhaciret eden İranlılar orada yaşadıkları güzel anılar ya da olumsuzlukları geliyorlar anlatıyorlar. Yani diğer ülkede yaşadıkları tecrübeleri anlatıyorlar. Ramazan ayında her gün yayınlanacak. Ama misafirlerin hepsi bilim adamından tut da üniversite hocasından, mühendisinden, psikoloğundan, dahasından bu tarz insanlar benim misafirlerim, konuklarım. Konu çok ağır. Yani çünkü ben o diğer programda komik bir programdı. İstediğim şekilde söyleyebiliyordum. Bu çok ciddi bir program. Yani resmi konuşmam gerekiyor, öyle söyleyeyim size. Her neyse oturduk, biz başladık bu programa. Hiç heyecanım yoktu. Acaba niye heyecanım yoktu? Kendi dilim değildi ya. Yanlış yapmaktan korkmuyordum. Belki ondandır. Çekimleri yapıyoruz. Ben alıştım. Yani bana kolay gelmeye başladı aslında. Şu an bakıyorum, böyle bir programı kendi dilimde yapabilir miydim? Yapamazdım. Yani ben başka bir dilde bu tarz bir program yaptım. Bilim adamından tutun mühendisine, karşıdaki taraf zaten mesela çok saygın bir kişiliği var. O kadar benim için güzel bir tecrübe oldu ki size anlatamam. Bu programdan da size şimdi kesitler paylaşacağım. بچه هم دارین؟ بله دیگه چند تا بچه بچه دارین؟ 5 تا بچه دارم ماشاءالله خدا حفظشون کنه Teşekkür. شرایطتون اونجا خیلی Bir yabancıya göre çok az hata yaptım. Onlarda genelde yani telaffuz hatası diyebilirim. Yani yabancı شما olduğum شبیه için شمال ترکیه هم iyiydim. هستین. Yani buna çok sevindim. Çünkü benim için güzel bir tecrübe oldu. همینجوره من میدونم که شما نوجوان مهاجرت کردین کدام کشور مهاجرت کردین؟ من به Her neyse bu program bitti. Kanalın müdürü dedi ki beni yanıltmadın. Senin iyi olacağını ben önceden biliyordum dedi. Ben şok tabii. Yapımcı da dedi ki beklediğimden daha iyiydin dedi. Valla bakıyorum bayağı iyiydim ha. Yani öyle de değil yani. İyiydim yani. İyi bir program oldu diyebilirim. Bir de bu program İran'da ses getirdi. İran'daki birçok magazin sayfalarında benim haberlerim yapıldı. Bayağı bir tanınmaya başladım açıkçası. Tabii bana çok fazla hakaret eden bir kesim de oldu. Bizim gençlerimiz dururken elin ecnebisi geldi. Bizim sunucu koltuğumuza oturdu diyenler de oldu. Öyle çok fazla küfür yedim. Yapacak bir şey yok. Meyve veren ağaç taşlanır. Bu programdan sonra da beni çok fazla programlara davet ettiler konuk olarak. Öyle hatıralarımı anlattım. Ben kimim onları anlattım. Şu an İran'da gezdiğimde birçok yerde beni tanıyorlar. Tabii aslında baktığımda beni o ikinci programdan tanıyanlar var ama asıl beni birinci programdan daha fazla tanıyorlar. Öyle fotoğraf çekinmek istiyorlar. Bazıları çekiniyor, gelmiyor. Sonra bana mesaj atıyorlar. Seni gördüm ama çekindim. Ya da benden anlık bir fotoğraf çekip bana gönderiyorlar. O sıkıntı. Yani düşünsenize, bir anda biri senden bir fotoğraf çekiyor. Belki uygun olmayabilirsin ya da o şekilde görünmek istemeyebilirsin. Her iyi şeyin aslında kötü yanı da var. Bir de ben İran'da 6. sınıfa kadar okudum. Nasıl okudum biraz ondan da bahsedeyim. Şimdi okuma yazma bilmeyenlerin gittiği okullar oluyor ya. Ben oraya kayıt oldum gitmek için. Yabancılar da vardı zaten. Birkaç defa okula gittim. Baktım ben yapabiliyorum. Bana çok kolay bunlar. Dedim ki ben sadece gelsem sınava girsem olur mu dedim.
dedim. Olur dedi. Öyle 6. sınıfa kadar okula gitmeden sadece sınav vererek diploma aldım. O da benim için iyiydi bence. Yani aslında devam da edebilirdim de etmek istemedim. İran'da ben üniversiteye devam edecektim. Benim için problem çıkardılar. O yüzden devam edemedim. Ama şu an vakit bulup da gider miyim bilmiyorum. Ama arkeoloji okurum herhalde gidersem. Öyle şimdi İran'da aktifim. Videolar hazırlıyorum şu an. Size İran'daki gidilmesi gereken, görülmesi gereken farklı kültürleri gösteriyorum. Gerçekten de İran coğrafi konumundan ötürü çok farklı kültüre ev sahipliği yapıyor ve aynı anda da 4 mevsimi yaşıyor. Bu da çok ilgi çekici aslında. Şu an İran'ın güneyinde yazlık kıyafetler giyerken şu an kuzeylerde kar yağıyor. Gerçekten doğası mükemmel bir ülke. Şimdi baktığınızda şu an benim bulunduğum bölge İsfahan kurak bir yer. Çöl, yani çölün ortasında yaşıyoruz. Ama kuzeylere gittiğimizde bizim Karadeniz gibi, güneylere gittiğimizde bambaşka bir coğrafyası var ve çok ilgi çekici. Yakın zamanda gideceğim zaten, onları da görmüş olursunuz. Birbirimizi daha iyi tanımamız için biraz kendimi size böyle anlatmak istedim. Şimdi diğer videolarım geliyor. İnşallah izlerseniz, desteklerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.